Selam, geldim. Herkese Mehtap Tarot'tan selamlar. Ona seni soracağız. Neler düşünüyor senin hakkında, neler hissediyor bir bakalım. Kolektifin en büyük hayrına ama senin adına niyet alıyorum. Bakalım aklındaki kişi neler söyleyecek? Bugün senin için neler düşünüyor? Bir bakalım hayatım. Yani seninle düşüncelerinin dışarıya açık, hızlı ve net bir hareketten çok içe dönük sorgulama halinde olduğunu söylüyor bize kartlar. Azize kartı güçlü bir kart biliyorsun. Bazı eee, sezgisel ilerleyen durumlar, içe doğma durumları, ya ben biliyordum böyle olacağını diyen durumlar. Bugün sana karşı içinde konuşan ama dışarıya sessiz kalan bir tarafı var karşıdaki kişinin. Yani aklından geçiyorsun fakat hemen böyle hamle yapabilecek durumda değilmiş gibi hissettiriyor bana. Telafi kartımız geldi. Telafi başkasından ya da kendinden özür dilemek. Gönül almak ve yapıcı olmak, kırılan kalbi onarmak potansiyelinde olduğunu söylüyor bize. Şimdi diğer duygu kartımı da alayım ve bakalım. Burada seninle ilgili bazı şeyleri hala çözememiş gibi gözüküyor. Özellikle senin iç dünyanı sanki çözmeye çalışıyor. Kırgınlıkları ve ona karşı gerçek duygularını anlamaya çalışıyor gibi geliyor. Yani Azize burada gizli bilgi enerjisi verdiği için bugün seni düşündüğünde kendine itiraf edemediği ama kimseye söyleyemediği bir duygu durumu olduğunu söyler bize. Keder ve elem içerisindeyim diyor. Yani neyi telafi etmeye çalışıyorsun? Gizli olan bir alan var bu alanda. Neyi ortaya çıkartmaya çalışıyorsun? Ben de şu an onu merak ettim diyebilirim. Şimdi içinde bir özlem durumu var ama sanki sessizlikle bunu bastırmaya çalışıyor. Belki bir şarkı açıyordur. Belki böyle derin derin uzaklara bakıyordur, ufka dalıyordur. Sakin ama derin bir özlem durumu var. Ama içten içe de telafi etmeye çalışılan bir durumdan da bahsediyor bize tarot kartları. Yani aranızda nasıl bir problem oluştu ya da bir gerginlik oluştu bilmiyorum ama kolay unutulacak gibi bir durum yaşanmamış demek ki. İçsel olarak kendisini bir analiz etmeye çalışıyor. Seninle bağlantılı duyguları düşünmeye çalışıyor. Acaba bitmiş, kapanmış, önemsiz bir düşünce mi ya da birliktelik hala benimle mi? Hala bir anlam var mı? Bunları anlamaya çalışıyor. Aranızda her ne yaşandıysa gerçekten onu, keder durumuna ittiğini söyleyebilirim. Mevzu tamamen sana karşı kapatılmış değil, duygusunu kontrol altında tutmaya çalıştığı için dışarıdan soğuk veya mesafeli görünebilir bu kişi. İç dünyasında kırılan kalbi onarmak ve elem durumunu aslında pozitife çevirme isteği var. Burada bir çekingenlik durumu var. Çünkü Azize, nasıl diyeyim, 10 tane gizden sadece 3-4 tanesini verir. Diğerlerini açıklamaz. Bir gizli bilgi enerjisi vardır burada. Seni düşündüğünde kendine bile belki de bazı şeyleri itiraf edemiyor. Kimseye söyleyemediği bir durum var. Kendisi belki bir düşüncesizlik yaptı. Senin kalbini kırdı ya da sen onun kalbini kırdın. Yani beni düşünüyor mu? Acaba benimle ilgili ne hissediyor gibi sorular sanki onun içinde var. Bir tamamlanma enerjisine doğru bir durumda devam ediyor. Yani diyoruz ya hani bir hesap kitap yapıyor bu karakter kendi içinde. Zihninde bir içsel farkındalık var. Telafi edilmesi gerekiyor. Nereye kadar gidebilir bu durum? Bunları analiz etmeye çalışıyor kendi zihninde. Ve şöyle söyleyeyim, kupa kraliçesi. Kendi kendinde duygusal yönüyle şefkat de bu kişide karşı tarafta bir sıcaklık var belli ki. Seni düşündüğünde aklına sadece olaylar değil, senin ona nasıl baktığın, nasıl yaklaştığın ve onun ruhuna nasıl dokunduğun, bunlar hep zihninde çalışıyor demek ki. Telafi durumu artık bazı şeyleri, eteklerdeki taşları yere dökelim ve
Herkes söylesin düşüncelerini. Bu netliğe doğru geliyor olabilir. Kupa Kraliçesi not olarak şunu söyleyeceğim net bir şekilde özlem duygusunu verir ve bu özlem bedensel ya da anlık bir çekimden daha derin, duygusal bir özlemdir. Yani senin yanında kendini anlaşılmış, yumuşamış, daha insan gibi hissettiği zamanları hatırlatıyor kendisine. Senin yanından uzaklaştığı için de ayrı kaldığında keder ve elem içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bugün içinde seninle bağlantılı, ya onun sevgisi gerçekten gerçekti, bana iyi niyetle yaklaşmıştı düşüncesi yoğun bir şekilde geçiyor. Ve bunu telafi etmek için de aranızdaki oluşan negatif durumu da telafi etmek için de bir çaba içerisine gireceğini söyleyebilirim. Eğer geçmişte seni incittiyse, bugün bunun sende nasıl bir iz bıraktığını daha fazla fark ediyor olabilir. Yani üzüntüsü bununla bağlantılı. Bu kart onun için sana karşı merhamet, pişmanlık ve yumuşama durumuna doğru gittiğini gösteriyor. Bakalım bakalım. Anahtar. Çözüm arayışı içerisinde. Kapıyı açacak olan anahtara sahip olmak, bir mevzuyu çözüme kavuşturmak. Yani bir şeylerin mücadelesini veriyor işte, gördün mü? Vermeye çabalıyor ya da. Bugün senin adını görse, bir fotoğrafına denk gelse ya da ortak bir anıyı hatırlasa içi belirgin bir şekilde dalgalanır bu kişinin. Çünkü bugün çok duygusal bir durumda. Anlaşmazlık ve çatışma bunların neticelendirmeye çalışan bir durumda. Çözüm arayışında. Aranızda ne yaşandı bilmiyorum. Bloklaşma mı var ya da birbirinize böyle üst perdelerden mi konuştunuz bilmiyorum ama karşıdaki kişinin artık bunları aşarak sana yaklaşma arzusu var diyebilirim. Fakat senin incirmiş olabileceğini bildiği için temkinli duruyor burada. Bu alanda birazcık daha geri planda kalmaya çalıştığı, daha durumları sakinleştirmeye çalıştığı bir alan mevcut diyebilirim. Hımm. Sana karşı öfke ya da kopukluk enerjisi baskın değil gibi hissediyorum burada. Daha çok böyle baskın olan şeyin duygusal bağın hâlâ canlı olması. Bir giz var, bir sır var, akabinde de duyguların yoğun olduğu bir alan var. Hâlâ aranızdaki bağın tamamen mantıklı açıklanmadığını, kalbin hâlâ bu hikâyede söz sahibi olduğunu gösteriyor bana ya. Sanki böyle bir kutlamaya doğru gidecek bir alan. Bunun ekmeğini yiyeceğiniz gibi bir durum diyebilirim. Şimdi burada İkizler, Yengeç, Koç burcu enerjisi vardır ve Haziran-Temmuz enerjisi vardır Kupa Kraliçesi'nde. Önümüzdeki süreç içerisinde duygusal olarak yine bir yakınlaşma pozisyonu da olabilir bu kişiyle bağlantılı olarak. Eee, Nasıl diyeyim? Senin incinmişliğin eğer söz konusu olup da bunu çözüme ulaştırmaya çalışan taraf olursa dadından yenmez derim sana. Öyle söyleyeyim. Çünkü yani Kupa Kraliçesi bugünün enerjisine baktığın zaman seni kalbinde hala yumuşacık, değerli ve özlenen bir yerde tuttuğunu söylüyor ve bir çözüm arayışı içerisinde olduğunu bize söylüyor. Evet, bakalım bakalım son kertede neler gelecek? Tılsım sekizlisi. İlerleyen süreçte kişisi yani aklındaki kişi zorluklarla tek başına mücadele eğiliminde olabilir. Ve bugün onun sadece duygusal düşünmediğini, aynı zamanda bu ilişki düzülür mü, emek verilirse toparlanılır mı diye somut şekilde değerlendiğini gösteriyor. Hep bir ilişkiyi kurtarma, ikinci şans verme durumu var. Yani eski sevgilin olabilir ya da böyle enerjisini kaybetmiş olduğun bir birlikteliğin olabilir. Onun zihninde seninle ilgili ciddi ve gerçekçi bir hesaplaşma olduğunu anlatıyor aslında bize Tılsım sekizlisi. Seni düşündüğünde yalnızca böyle özlem
duygusunda kalmıyor. Geçmişte nelerin eksik kaldığını, nerelerde hata yaptığını, neden tartıştığınızı hep böyle bir sorgu sual içerisinde olabilir. Acaba ben yeterince çabaladım mı sorusunu içinden çok fazla geçiriyor olabilir. Eğer geçmişte ilgisizlik, düzensizlik, sözlerin tutulmaması veya yeterince sahiplenmeme gibi konular yaşandıysa bugün bunun ağırlığını daha net bir şekilde görüyor diyebilirim. Çünkü Tılsım sekizlisi yani geri dönüş ihtimalinde boş söz değil davranışla ispat gerektiğini vurguluyor ve o da bunun emeğini vermeye çabalıyor diyebilirim. Bu yüzden onun enerjisi bugün hemen duygusal bir patlama yaşayacak gibi nitelendirme. Bir şey olacaksa daha düzgün, daha emek verilmesi gereken, daha sağlam olması gerektiğini düşündüğü bir durumda diyebilirim. Yani kartları görüyorsun hayatım. Bir şeyleri ispatlamaya çalışıyor. Çok yoğun bir duygu durumu var. Netleştirmeye çalışıyor. Yani telafi etmek için bir çözüm yolu aramaya çalışıyor. Çünkü romantizm baby'si. Duygusal paylaşımlar, romantik anlar, karşılıklı yoğun aşk ve tutku, duygularla hareket etmek. Özlemiş. Özlemiş hayatım. Yani nasıl yaklaşması gerektiğini anlamaya çalışıyor. Seninle nasıl konuşsa, neler demesi gerekiyor? Acaba hataları tekrar etmemek için neler yaşanmalı, neler yapmalı? Düşünceler çok yoğun bu adamın kafasında ya da kadının. Yani onun hayatındaki iş, sorumluluk veya maddi düzen gibi konularda meşgul olduğunu ve bu yüzden duygusunun kontrollü yaşamaya çalıştığını da gösteriyor bir noktada. Kalp kırgınlığı, incinme. Bak, anahtar kartları çözüme ilerlemeye çalışırken bilinç arketiplerinde, kartlarda hep böyle bir çatışma durumu var. Birbirinize yaklaşıyorsunuz, birbirinizin kalbini kırıyorsunuz, tekrar uzaklaşıyorsunuz. Yaklaşıyorsunuz, tekrar bir darbe yaşıyorsunuz birbirinizden, tekrar uzaklaşıyorsunuz. Yani biraz toksikleşmiş bir durum var. Ama karşıdaki kişi bu bir meşguliyet adı altında uğraştığı şeylerle seni unutmak gibi, bir duygu durumunda değil. Burada mevcut durumun kalp kırgınlığı, ve anlaşmazlıklar olduğunu, idraki içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Senden beklentisi var. Senin hala kapıyı tamamen kapatıp kapatmadığını anlamak istiyor resmen. Aranızda yeniden bir konuşma olursa bunu yüzeysel değil, daha ciddi bir şekilde, geçmişe onarma niyetli, taşıyan bir konuşma olacağını gösteriyor. Hani bu kalp kırgınlığı, çatışmalar, anlaşmazlıklar. Çünkü iç dünyasında telafi etmek istediği, özür dilemek istediği bir durum var. Bu alanı besliyor. Ama bunu, bir konuşmayla değil, görüşmeyle, ciddi bir görüşmeyle yapmaya çalıştığını söyleyebilirim. Yani böyle bir gelecek ihtimali, potansiyelini kartlar bize gösteriyor. Geri dönüş açısından bu kart duygunun tek başına yetmeyeceğini, emek verilirse yeniden güçlü bir zemin kurulacağını net bir biçimde anlatıyor. Yani eğer sana yeniden yaklaşacaksa birazcık daha dikkatli, daha olgun, daha emek vererek yaklaşması gerektiğini idrak eden bir enerji içerisinde artık karşıdaki kişi. Çünkü daha çok duygularla hareket etme eğiliminde. Mantığı işin içerisinden çıkartmış bu kişi ve bunun emeklerini almaya çalışıyor. Yani bir noktaya kadar bir getirse durumu, ondan sonra senden de belki, bir karşılık gelecek. Sen de katılacak mısın bu duygu durumuna? İşte, ya da bu ilişki için bir sorumluluk alacak mısın? Birlikte bir sonuç alacak mısınız? Küçük tartışmalar yaşayıp yine bir büyük yaralanmalar yaşayacak mısınız? Dış faktörlerden etkilenecek misiniz ya da haksızlık yaşayacak mısınız? Bunların analizini yapmaya çalışan bir, kişi var bugün karşımızda. Genel tabloya baktığımızda bugün hem gizli bir özlem hem de duygusal bir yumuşama var. Ve bu bağ aslında bakarsan emek isteyen bir farkındalıktan bahsediyor bize burada. Karşıdaki kişi seni
önemsememiş ya da tamamen kapatmış bir enerjide değil. Aksine telafi etmeyi isteyen, bunun için bir çözüm arayışında olan ve özlem duygusuyla, hareket eden, somut bir zemine doğru ilerlemek isteyen bir karakterden bahsediyor. Bugün senden yana düşündüğü ana duygu özlem. Ana düşünce ise bu işi, eee, nereye kadar götürebilirim? Acaba senin için de bu kişi benim için hala değerli ama ona nasıl yaklaşmalıyım şeklinde bir hesap kitap var. Tekrar tartışacak mıyız? Yani yaşanılanları tamamen kendi zihninde, kalbinde kapatabilmiş bir durumda da değil. Konuşmak istiyor ama nasıl yaklaşması gerektiğini tam bilemiyor. Ne yapması gerektiğini analiz etmeye çalışıyor. Yani ilgisizlik, düzensizlik gibi bunu nitelendirme. Çünkü iç dünyasında bazı şeyler dalgalanıyor. Aradaki bağ tamamen kopup kopmadığını da analiz etmeye çalışıyor. Bu kişi gelir mi? İlerleyen süreçte yüzleşmek ister bu kişi. Kırılganlığı analiz etmeye çalışır, pardon. Ama niyeti iyi ise. Yanlış seçimler yapmış olabilirsiniz. İlişkiniz bambaşka bir yöne doğru ilerlemiş olabilir. Sabırlı olamıyorum artık. Bu ilişki ne olacaksa olsun, artık sonuçlanacaksa sonuçlansın. Bir şekilde, birbirimizi artık üzmeyelim istiyorum noktasındaysan bu kişinin gelmesine ve konuşmasına izin vermen tavsiye noktasında diyebilirim. Hadi bakalım, şimdi karşında olsa kendisini nasıl ifade ederdi? Biliyorum, birazcık kısa bir video oldu. Ancak yetişmem gereken, bazı alanlar var, dersler var, görüşmeler var, seminerler var. Bu akşam birer saatten yoğun bir, aktivite durumum var. Hadi bakalım. 3 tane kart seçiyoruz. Hangisini istiyorsan, kendisine yakın hissediyorsan bunu seçebilirsin. İstersen hepsini de seçebilirsin. Hadi bakalım. Karşında olsa kendisini nasıl ifade ederdi? 1 numarayı seçenler. Seni bildim bileli içim kıpır kıpır. Düşünmediğim bir an bile yok. Hep aklımdasın. Vay! İşte zaten bu açılımın resmen şeyi geldi, özeti geldi. 2 numarayı seçenler. Senin bana güvenmen ve cesaretlendirmen benim için çok önemli. Yani senden bir ışık bekliyor 2 numara. Evet, geldik 3 numaraya. Yap şovunu. Bana artık aşkını haykırmanı bekliyorum. Ay, bu prenses enerjisinde. Bunu kovalarız biz. Yani kendisi de çok fazla, aktivitede bulunamıyor, çok fazla girişken olamıyor ama gene de, senin sevginden ya da kabul edişinden emin olsa bu da bir şekilde, elinden geldiğince katkıda bulunacak ama kolay kolay değeri ölçülemeyen bir, durum var sanki. Bunu da yapabilmesi için senden, bir sinyal alması gerekiyormuş gibi hissettirdi bana. Evet hanımlar, beyler, kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.